16. yüzyılda Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devleti iken başlıca rakipleri Avusturya'daki Habsburg monarşisi ve doğudaki Safevilerdi. Ancak Tatarların devleti olan Altınordu Hanlığı'nın zayıflayarak güçten düşmesiyle kuzeyde Osmanlı'ya karşı yeni bir tehdit doğmaya başladı. Başlangıçta Altınordu Hanlığı'na bağlı bir prenslik olan Moskova Knezliği bağlı olduğu Altınordu Devleti'ni yenmiş ve sonunda bağımsız bir devlet olmayı başarmıştı. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 4. Ivan ya da bilinen adıyla Korkunç Ivan liderliğinde iyice güçlenen Moskova Knezliği Osmanlı Devleti'ne karşı kuzeyden bir tehdit doğurdu. Çünkü yeni kurulan Rus Devleti'nin başlıca amacı Karadeniz kıyılarına inmekti. Bu amaca ulaşmak için Altınordu Hanlığı'nın devamı sayılabilecek Kazan Hanlığı'nı ve daha sonra ise Astrahan Hanlığı'nı ele geçirmekle işe başlamıştı. Bu olay birçok tarihçiye göre Rus Çarlığı'nın kuruluşu sayılmaktadır. Astrahan'ın Ruslar tarafından ele geçirilmesinin ardından Osmanlı Sultanı'na Ruslara karşı şikayet mektupları gelmeye başladı. Mektuplarda Astrahan ve Aşağı Volga'yı kontrolleri altında tutan Rusların bu yolu kestikleri, Harezm'den tüccar ve Mekke hacılarının eskisi gibi geçemedikleri belirtiliyor ve bütün Müslümanların halefi sayılan Osmanlı padişahından bu yolu açması bekleniyordu. Büyük bir Osmanlı devlet adamı olan Sokollu Mehmet Paşa bu gelişmeler karşısında Osmanlı kuvvetlerini kuzeyde bir sefer için harekete geçirmeye karar verdi. Kazan ve Astrahan'ı almak, Rusları Volga havzasından tamamıyla geri atmak için 1569'da Don Nehri yoluyla bir ordu ve hafif donanma gönderildi. Bu kuvvetler Don ve Volga ırmaklarının birbirine en yakın noktasında kanal açacaklar, donanma Volga'yı geçerek orduyla beraber Astrahan üzerine gidilecekti. Astrahan alınınca oradan Safevi İran'ının arkadan vurulması da planın önemli noktalarından biriydi. Osmanlılar kanal kazmaya başladılarsa da bu muazzam girişimden vazgeçmek zorunda kaldılar. Ordu sonunda Astrahan üzerine geldi. Rus savunucuların inatla direnişi, açlık ve ağır topların yokluğu yüzünden Osmanlılar kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar ve Azak'a doğru perişan bir halde çekildiler. Bu seferden sonra 1678 yılına kadar Rusya'ya karşı kuzeyde askeri bir sefer yapmadılar. Daha doğrusu bunun için fırsat bulamadılar. Çehrin Seferi Osmanlı ile Ruslar arasında yapılan ilk büyük savaştı. Rus Çarlığı güçlenmekte olan bir hükümdarlıktı. Rus Çarı 1. Alexey, güneye açılma stratejisine uygun olarak Ukrayna'da bulunan Kazakların ellerindeki topraklara göz dikmişti. Ancak Osmanlı Devleti'nden çekiniyordu. Bunun farkına varan Osmanlı idaresi, Dnieper Nehri'nin iki yanına dağılmış olan Kazakların başına Petro Doroşko'yu getirmişti. Böylece devletin kuzey sınırında tampon bir beylik kurulmuştu. Beyliğin merkezi Çehrin'di. Haziran 1674'te Rusya Çarlığı Generali Prens Grigori emri altındaki bir ordu Doroshenko'yu kendine başkent olan Çehrin kalesinde kuşatmaya aldılarsa da Osmanlı ordularının yaklaşması üzerine bu kuşatma kaldırıldı. Fakat 1676 yazında Çehrin kalesi Rus Çarlığı ve müttefiki Ukrayna ordusu hücumu karşısında teslim olmak zorunda kaldı. Kendisine bağlı birçok Kazak'ın ihaneti ve bu başarısızlığı sonucunda Doroshenko Ruslarla anlaşıp başkanlığı bıraktığını ilan etti ve Rusya'ya çekildi. Temmuz 1677'de İbrahim Paşa serdarlığında bir Osmanlı Kırım ordusu 1. Çehrin seferine başladı ve bu ordu Ağustos'ta Çehrin kalesini kuşatma altına aldı. Fakat kuşatma başarısız kaldı. 29 Ağustos'ta İbrahim Paşa Çehrin kuşatmasını bırakarak geri dönmeye başladı. İbrahim Paşa İstanbul'a dönünce vezirlikten atılıp hapis edildi.
Ertesi yıl 1678'de yapılan Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa serdarlığında yeni bir sefer başlatıldı. Sonunda Çehrin 21 Ağustos 1678 tarihinde Osmanlıların eline geçti. Bu yenilgi Ruslar için çok kötü oldu. Çünkü önemli bir bölgeyi kaybetmişlerdi. 31 Ocak 1681'de Rusya Çarlığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Bahçesaray Anlaşması imzalandı. Böylece Dnyeper Irmağı'nın doğusu Osmanlı'ya, batısı ise Rus Çarlığı'na verildi. ...7 Mayıs 1962 tarihinde Rusya'nın başına Çar 1. Petro geldi. Devletini genişletmeyi, dünya hakimiyetini ele geçirmeyi düşleyen Petro, bu amaçlarına ulaşmak için ticareti geliştirmenin önemini kavramıştı. Ancak Rusya, kuzeyinde buzlarla kaplı denizler, güneyinde Osmanlı Devleti denetimi altındaki Karadeniz arasında sıkışmış bir ülke konumundaydı. Ticarete uygun limanları yoktu. Petro, ticaret için sıcak denizlere inme gereğini fark eden ilk kişi oldu. Petro'nun sıcak denizlere inme planını gerçekleştirmek için ilk girişimi Azak Kalesi'nin kuşatılmasıydı. 1695 yılında ani bir baskınla Azak Kalesi'ni almayı denedi. Ancak deniz kuvvetlerinden yoksun Rus ordusu 96 günlük bir kuşatmadan sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Bu başarısızlık üzerine Petro 1695-1696 kışında Don Nehri kıyısındaki Voronezh'de bir nehir donanması oluşturdu. Kaleyi karadan ve denizden 31.000 asker ve 170 topla kuşatarak 6 Ağustos 1696 tarihinde teslim aldı. Azak Kalesi'nin düşmesiyle bir Türk gölü halinde olan Karadeniz'de Ruslara bir pencere açılmış oldu. 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti ile yeni bir savaşı göze alamayan Rusya, 1700'de imzalanan İstanbul Antlaşması ile barışa razı oldu. Antlaşmayla Azak Kalesi ve çevresi Ruslara bırakıldı.